Sizlerle ekranda görmüş olduğunuz tornavidanın çizimini yapacağız. Aynı zamanda döndürerek katı oluşturma komutunda göstereceğim bu çizimde. Eğer hazırsanız hemen çizimimize başlayalım. Evet arkadaşlar, par çizimi açtım öncelikle. Sketch kısmına geldim ve bu çizimi ben tabii sizin tercihiniz, nasıl bakmak istiyorsanız ön düzlemde yapmayı tercih ediyorum. Genelde benim tarzım bu şekilde ilerliyor. Tabii en sıklıkla kullanılan üst düzlem oluyor arkadaşlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Hemen arkadaşlar ilk öncelikle döndürerek katı oluşturma ile ilerlemek istiyorum bu çizimde. Elime line komutunu alıyorum. Şöyle merkezden yukarıya doğru bir çizim yaptım. Ardından ölçülendiriyorum. 80 milim dedik. Ve şimdi arkadaşlar aynı şekilde line komutumla sol kısımdan devam ediyorum. Yani döndürerek katı oluşturmanın mantığı, parçanın yarı kısmını çizersiniz. Şurada çizmiş olduğum çizgi yönünde katı oluşturacağım. Zaten göreceksiniz arkadaşlar. Dilerseniz çizime devam edeyim ben. Şu şekilde. Evet. Hemen ölçeklendirelim. Şurası 5 olsun. 3 milim. Çok yakın oldu bunlar. Şöyle çekelim. Burası da 3. Şuraya da 4 milim dediğim. Ölçüleri şöyle biraz uzatayım. Kafamız karışmasın. Evet arkadaşlar. Hemen çizgi komutumla devam ediyorum. Yay oluşturacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Aşağıdaki merkezin doğrultusunda bir yay oluşturuyorum. Aynı şekilde ilerledim. Yine bir yay oluşturdum. Ama bunu biraz böyle orta merkez yapmak istiyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde çizimimize devam ediyoruz. Şöyle ileriye doğru şu şekilde devam ediyorum. Şu çizgimizi biraz daha uzatalım. Şöyle ileri doğru da gene bir yay oluşturduk. Artık son aşamaya doğru geliyorum arkadaşlar. Şöyle. Evet, çizimimizi tamamladık. Hemen şuradan da birleştirelim. Evet arkadaşlar, ölçülendirmediğim için çizgilerim mavi görünüyor. Ama tabii ben bunları ölçülendirsem bile siyah görünmeyecek. O yüzden ben bunlara bir ilişki vermem lazım. Hemen arkadaşlar şöyle CTRL ile hepsine tıklıyorum. CTRL yardımıyla noktayı seçtik yanlışlıkla. Onu silelim. Şöyle. Evet arkadaşlar, ben bunları fix yani sabitlemek istersem, eğer ilişki vermek istersem, şurası bağlantılı olduğu için kabul etmedi şu kısmı. Hemen şurada hatayı onar diyorum alt kısımda. Bazen yani bu şekilde ilerlerseniz onarım gerçekleştirebiliyor. Diagnose seçeneğine tıkladım. 7 tane sorunum varmış. Equip dedim. Onayladım. Ve gördüğünüz gibi o sorunlar ortadan kalktı. Hemen şu boşta kalan kısmı da fix yapıyorum.
Ve bu fix yapsam hata verecek. Gördüğünüz gibi. Hemen geri alıyorum işlemimi. Buna bir ölçü verirsem eğer siyah olmasını sağlayacağım. Yani bu siyah olmasındaki amacımız şöyle, yaptığım çizim başka bir tarafından incelendiğinde, revize işlemi olduğunda sabit kalması o kişi için daha kolay bir çizim yapabilmesini sağlar. Yani mesela ben bunları sabitlemeseydim eğer bir yeri değiştirdiğinde komple tüm çizimi değiştirmiş olacaktı ve de büyük bir uğraş, tekrardan başlaması gerekecekti. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Şöyle 7.03'müş. Yani değiştirmek istemiyorum. Zaten rastgele bir çizgi üzerinden ilerledik. Evet arkadaşlar, şimdiki aşamamız ise çizimimizin yarısını yaptık, sap kısmının ve döndürerek katı oluşturacağız. Features kısmına geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi Revolved seçeneği açıldı. Yani döndürerek katı oluşturma. Zaten buradaki küçük resimde de gösteriyor. Yani ortada bir yardımcı çizgi ve de yanında da oluşturduğum iki boyutlu çizim. Aynı şekilde tıklıyorum arkadaşlar. Bana direkt yardımcı doğrunu seç diyor. Seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yaptığım çizimi döndürerek katı oluşturdu. Hemen onaylıyorum. Evet arkadaşlar, gerçekten de sap kısmı benzerlik taşıyor şu anlık. İyi görünüyor. Dilerseniz arkadaşlar diğer işlemlerle çizimimize devam edelim. Hemen ben bu köşeyi yuvarlatmak istiyorum. Bu köşenin çapına da hemen Evolved, yani Türkçe karşılığı ölçüm kısmına geliyorum. Measure, ölçüm diyorum. Ve de şöyle tıkladığımda bana buranın çapını söyleyecek. 10.88 dedi. Ben de ona göre bir oraya radius işlemi uygularsam eğer tam anlamıyla yuvarlamış olacak arkadaşlar. Features komutundan fillet sekmesine tıklarsam eğer, yani fillet demek radius oluşturma anlamında kullanılıyor. Ve de yarı çapını belirtirsem ben buna radius ile yuvarlatabiliyorum arkadaşlar. Şöyle sekmeme tıkladım. Ben 5 yarı çaplı olarak düşündüm. Küsuratları ele almadım. Onayladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yuvarladı, sap kısmımızda olduğu gibi, tornavidadaki gibi aynı şekilde yuvarladı arkadaşlar. Hemen ben bunu renklendirmek istiyorum. Şöyle bu şekilde hepsini alamıyoruz. CTRL ile Revolve ve Fillet'i seçersem eğer sağ kısımda görünüm sekmesinden Color diyor arkadaşlar. Ben buradan rastgele plastik dedim sapım ve de bir sekmeyi seçtim rastgele arkadaşlar ve kırmızıya boyadım. Bir diğer aşamaya geçelim hemen. Uç kısmımızı oluşturalım. Alt kısmından yeni bir sekme açıyorum. Hemen buradan bir daire oluşturalım. Hemen ölçüsünü belirliyorum arkadaşlar. 2 milim olsun. Hatta 3 olursa daha iyi olur. Hemen Features kısmından ekstrüzyon ile katı oluşturmayı seçiyorum. Şöyle parçama şu şekilde baktım. 100 milim olursa eğer çok uzun oluyor. 80 olsun diyorum. Hatta 60 olursa daha iyi olacak. Daha ideal olacak. Onayladım. Evet. Belirli hatlarını oluşturduk tornavidanın. Hemen arkadaşlar uç sivriltme kısımlarını oluşturacağım. Bunu yapmam için de bana düzlem gerektiriyor. Düzlem oluşturmam gerekiyor. Onun üzerinden çapraz çizimlerle kesmem gerekiyor. O yüzden de herhangi bir dış yüzeyine düzlem oluşturacağım ve ardından çizimi yapıp kesme işlemi uygulayacağım. Bunun için de arkadaşlar referans geometrisine giriyorum. Buradan düzlemi seçiyorum. Yani plane'i seçiyorum.
Referans alacağımız noktaya bakıyorum. Hangisi daha rahat olur? Ön düzlem ya da sağ düzlem. Ben ön düzlemi seçtim, referans alması gerektiği. Tam da bunun yüksekliğine denk gelecek şekilde oluşturmasını istiyorum. 5 milim dedim. 2 dersek şöyle 1,5 bizim için ideal. Evet arkadaşlar, 1,5 milimlik bir düzlem oluşturdum. Hemen üstüne tıklayıp yeni sekme açıyorum. Ve de boşluğa tıkladığımda şu seçenekten dik bakmayı aldım. Hemen kabaca şöyle bir skeçten çizim yapalım. Şöyle şu köşeden 10 milim gidiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Ölçeklendirmeleri yapalım. 10 milim dedik. 10 milim. Şuradan bazı şeyleri temizlemek istiyorum. Trim komutunu aldım elime. Tekrardan ölçeklendirmeleri yapalım. Şu kısmı birleştirmemişiz. Hemen şu kısmı da birleştirelim arkadaşlar. 0,5 olsun. Burası da 0,5 olsun. Gördüğünüz gibi siyah oldu çizimimiz. Sabitlendi. Artık kesme işlemine başlayabiliriz. Features kısmından ekstrüsyon ile kes sekmesine tıklıyorum. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi istediğim şekilde kesim uyguluyor. Eğer ben buna onayı verirsem şöyle bir kesim uyguladı arkadaşlar. Ben bunun üzerinde biraz daha düzenlemeler yapmak istiyorum. Hemen tekrardan çizime geliyorum. Şu ilk baş bir düzeyimizi gizleyelim. Kafamızı karıştırmasın. Sol kısımdan üstüne tıklayarak çizim düzenleye geliyorum arkadaşlar. Şöyle boşluğa tıklayıp dik baktım. Şu kısımları 1 milim yapıyorum. Şurayı da 1 milim yapıyorum. Sanki böyle daha iyi olacak gibi. Tekrardan şu kısımdan eğer çık dersem aynı şekilde düzenleme yapacak. Evet arkadaşlar, 1 milim daha ideal oldu. Ve şimdi uç kısmına siyah olan noktamızı eklemek istiyorum. Ve de daha sivri bir uç olmasını istiyorum. O yüzden de ön kısma çizim açıyorum arkadaşlar. Şöyle dik baktık. Hemen kenarlardan bir dikdörtgen oluşturuyorum. Corner dikdörtgeni seçiyorum. Köşe dikdörtgenini. Şöyle arkadaşlar seçtik. Sonra arkadaşlar çizimden çıkıyorum. Ve uç kısmını oluşturacağım için arkadaşlar buranın karşısına yönelik bir referans geometrisi oluşturacağım. Ardından loft ile katı oluşturma yaparak uç kısmını oluşturacağım. O yüzden referans geometrisine geliyorum. Düzlem oluştur diyorum. Referans alacağı noktayı buraya seçtim. Ve de ne kadar ötede olmasını istiyorum. 5 milim dedik. Çok uzak oldu. 3 milim dersek daha etkili olur. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, bu düzleme ben şimdi çizim açacağım. Şöyle sağa tıkladım ve sketch aç dedik. Hemen dik bakalım. Şöyle arkadaşlar, sivri olmasını istediğim için gene köşe dikdörtgenini aldım elime. Şu şekilde bir çizim yaptım. Ölçülendirmeleri yapalım hemen.
0.02. Aynı şekilde şurayı da 0.02 yaptık. Onayladığımda arkadaşlar aynı şekilde çizimden çıkıyorum. Düzlemimizi gene gizleyelim arkadaşlar. Kafamızı karıştırmasın. Ve şimdi hemen Features kısmından Loft ile katı oluşturma seçeneğine tıklıyorum. Ve de benden çizimlerimi istiyor. Sketch 1'i seçtim. Sketch ardından Sketch 2'yi seçtim. Bu Loft oluşturma komutunda görmüş olduğunuz şu çizgileri yönlendirirseniz eğer istediğiniz şekilde bir yönelim izliyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi üst kısma doğru getirirsem eğer ben bu çizgileri tam istediğim gibi bir şekil oluşturacak. Hemen onaylıyorum. Evet arkadaşlar. İstediğimiz şekil oluştu. Tornavidamıza da şu şekilde bakalım arkadaşlar. Gayet başarılı, kolay bir çizim oldu. Hemen şu kısmı da renklendirirsek eğer. Şöyle Loft seçtik. Hemen sağ kısımda görünmeye geliyorum ve orayı da siyah yaptım. Görselimizdeki çizime %90 benzedi. Tabii ki de takribi ölçülerle yaptık bu çizimi. Daha doğru çizimler de yapabilirdik. Benim buradaki amacım önümüzde duran bir çizimi bir anda kağıda dökmeden kabataslak nasıl çizebiliriz anlatmaktı. Ve de anlattığım komutlarla daha basit bir şekilde nasıl oluşturabiliriz göstermek istedim. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.